Bu video bana çok sorulan bir soru hakkında. Tabloyla elemanların girişini yaparak güzergah tablosundan tabloya giriş yaparak nasıl güzergah oluşturabiliriz? Çok kolay. Udemy kursuna katılanlara hediye ettiğim eklentiyle. Eklentiyi çalıştıralım. İster yukarıdaki menüden, ister komut satırına LearnNet yazarak. Burada güzergah oluşturma editörüne tıklıyoruz. Bir tablo açıldı. Hiç güzergah bulunamadı diyor. Güzergahı biz oluşturacağız zaten. Ve ekranda bu şekilde soma noktaları var. Soma noktalarını buraya biz elle de girişini yapabiliriz tabloda. Veya soma noktaları elimizde varsa Joko noktaları burada sıralanıyor. İstediğimiz noktaları sırayla tıklayarak tabloya otomatik olarak koordinatların eklenmesini sağlayabilirim. Örneğin buna çift tıklıyorum. Bir nolu nokta eklendi. 2 nolu nokta ekliyorum. Sırayla noktaları ekliyorum. Sıralı olmak zorunda değiller. Siz nasıl seçerseniz ona göre güzergah oluşacaktır. Kurp yarıçapı bilgisi bir proje yapmıyorum. Şu an kurgusal bir güzergah oluşturuyoruz zaten. Bunun kurp yarıçapı 100 olsun. Bu 200'lük kurp olsun. Bu 50'lik olsun. Bu da 100'lük olsun. Burada da kurp olmasın. Eğer geçiş eğrisi varsa buraları doldurmamız gerekiyor. İster L'yi ister A'yı hangisini istiyorsak onun girişini yapabiliriz. Örneğin L boyu 80 olan bir geçiş eğrisi, bir klotoid varsa bunun A parametresini otomatik olarak hesaplıyor. Eğer biz bunu girseydik 90 şeklinde bu sefer de L'yi hesaplıyor. Tamamen sizin elinizdeki tabloda hangisi varsa veya hangisini kullanmayı tercih ediyorsanız onlardan bir tanesini girişini yapmanız yeterli. Bu 80 olsun. Bu kurba giriş için bir de kurptan çıkış geçiş eğrisi. Bu da 80 olsun. Simetrik olsun. 200'lük olan da geçiş eğrisi 100 olsun boyu. Şunu da 100 seçelim. Giriş çıkış aynı. İstersek farklı da yapabiliriz. Örneğin bu 150 olsun. Bunda geçiş eğrisi kullanmayalım. Bunda da kullanmayalım. 2 tane geçiş eğrisi olan kurp var. 2 tane geçiş eğrisi olmayan kurp var. Burada da hiç kurbun olmadığı bir soma noktası var. Tabii güzergahta tabii ki bir yol güzergahında böyle bir şey olmaz ama şu an kurgusal olarak çalışıyoruz. Yukarıda da güzergahın adı var. Güzergah kelimesi default olarak girilmiş. İstersek değiştirebiliriz. Güzergah deneme yazalım buraya. Şimdi normal tipli bir güzergah mı? Yol için kullanılacak bir güzergah mı? Yoksa demir yolu için oluşacak bir güzergah mı? Onu buradan seçebiliyoruz. İstersek demir yolu içinde, raylı sistemler içinde güzergah oluşturabiliyoruz. Ben normal tipli olanı seçiyorum. Normal güzergahı seçiyorum. Stil olarak da buradan istediğimizi seçebiliriz. Sayfanın stil dosyasında hangi güzergah stilleri varsa onları burada listeliyor. Ben buradan daha önceden oluşturdum. Elemanları farklı renkte gösteren bir stili seçiyorum. Etiketi de buradan seçebiliriz. Default gelen stille devam edeceğim. Dilersek bu güzergah bilgilerini text olarak dışarıya aktarabiliyoruz. Buraya deneme yazalım ve save butonuna basalım. Kaydedildi. Şu butonlar araya satırlar ekleyebiliyoruz veya delete'e basarak satırları silebiliyoruz. Aynı şekilde az önce oluşturduğumuz gibi tersine text dosyasından buraya güzergah elemanlarını da ekleyebiliyoruz. Ve yeni güzergah oluştur butonuna basarak güzergahın oluşmasını sağlıyorum. Bunları kapatıyorum. Güzergah oluştu. Güzergah oluştu. Yeşil renkli olanlar geçiş eğrileri, sarı renkli olanlar kurplar, kırmızı olanlar da tanjantlar. Son somede kurp olmasın istemiştik. Son iki tanesinde geçiş eğrisi olmadan sadece kurp olsun istemiştik. Diğer ikisinde de geçiş eğrileri olsun istemiştik. Kontrolünü şuradan yapabiliriz. Bakıyorum buradan. Kurp yarıçap ve geçiş eğrilerinin kurp boylarını buradan görebiliyorum. İstediğim şekilde güzergah oluşmuş durumda. Yani artık tablodan giriş yaparak da güzergah oluşturabiliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.